Herkese merhaba. Bugünkü aracımız Golf 1.2 TSI 2014 model 85.000 kilometrede. Arkadaşımızın bir sorunu var. Onu çözeceğiz bugün. Göstereyim sorunu. Arkadaşımız yanında böyle şişelerle geziyor. Arabasında bir su kaçağı var. Onu halledeceğiz. Onu bu dertten kurtaracağız. 85.000 kilometreye kadar bunu değiştirilmesi gerekiyor. Yani araba şu an tam 85.000 kilometrede, bir su kaçağı mevcut. Şimdi onu değiştireceğiz. Önce akü tablasını alacağım. Şu alanı boşaltmak için. Şuradaki kapağı sökeceğim. Ve devir daimi şurada bir 4-5 tane cıvatası var. Onları sökeceğim. Şimdi işleme başlıyorum. Tamam. Tablomuzu da aldık. Evet, su kaçakları görüldüğü gibi. Şimdi bu hortumları tek tek sökeceğim. Buradan ayıracağım. Bunların hepsini. Tamam. Bu şekilde. Şunu. Bunu mecbur sökeceğim. Şu kayışın olduğu kapağı sökmek için burayı mecbur sökeceğim. Evet, bu turbo borusunu da çıkardım. Çünkü şurada devir daimin döndüğü bir kayış var. Döndürdüğü kayış. Bunu açabilmek için mecbur şunu aldım. Turbo borusunu. Şimdi tamamen söküm işlemine geçiyorum. Evet, 5'ini de çıkardık. Şimdi şu kapağı da alalım. Şu kayışın kapağını. Bunda 2 tane burada civatası var.
Evet, devir daim kapağı. Şimdi devir daimi alacağım. Evet. Görüyorsunuz kaçak yaptığı yeri. Buradan devir daimin dibinden kaçırmış. Evet, zaten çok bol. Şimdi bunu tamamen hepsini komple değiştireceğiz termostatlarıyla beraber. Bu da devir daimin kayışı. Yani çok zaten yüke binen bir kayış değil. Yani 85 bin kilometredeki bir araba için yani gayet de iyi durumda, ama biz ne olur ne olmaz sökmüşken yenisiyle değiştireceğiz. Şimdi şu yüzeyi temizleyip montaja geçeceğiz. Evet, bu yeni devir daimimiz ve kayışı da aldık biz. Kayışı da değiştireceğiz. İkisini beraber. Bütün her şeyi üstünde, termostatı, devir daimi, kayışı da aldık. Hepsini beraber değiştireceğiz. INA markasını tercih ettik. Bu orijinale en yakın diyebileceğimiz bir yan sanayi ürünü. Gerçi orijinal parçalar da üretiyorlar. 8.900 liraya aldık ikisini. Kayışla beraber. 2026 Nisan ayı. Orijinali 12.500 lira. Biz bu ikisini 8.900 liraya aldık. Bir de Prylook diye bir marka var. O da iyi sayılabilir bir yan sanayi. O da 6.000 civarlarındaydı. Biz bunu tercih ettik. Şimdi bunun montajına geçeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 tane cıvatası var zaten. Şimdi devir daimimizin montajına geçiyoruz. İlk önce kayışı geçirdim. Şöyle. Kayışın tam oturduğundan emin oluyorum burada. Şu anda tamam. Şimdi yapacağımız işlemleri anlatıyorum. Montaj kılavuzunda şu şekilde belirtiliyor. 5 tane cıvatamız var. Bunları normal böyle yerine oturtup bir 10 Nm ile hepsini sıkacağız, 5 cıvatayı. Ondan sonra bu 5 cıvatayı birer tur gevşeteceğim. Şurada 10 alyanlık bir tane cıvata yeri var. Buradan tork anahtarıyla ileriye doğru 30 Nm güç uygulayacağım. Bu şekilde buradaki kayış gerilmiş olacak. Kayış gerildikten sonra tekrardan bu cıvataları 12 Nm ile sıkıp işlemi tamamlayacağız. Şimdi bütün cıvataları 10 Nm ile sıktım. Birer tur gevşetiyorum. Zaten tam bir turda boşa çıkıyor. Evet, şimdi son aşamaya geldik. Şimdi buradan ben 30 Nm ayarladım tork anahtarımı. Tork anahtarım tam sıkıldığı zaman zaten buradan bakın
Tam belli oluyor mu? Şurası mesela kayış geriliyor. Baktığınız zaman. Kayışın gerginliğini bu şekilde ayarlayacağız. 30 Nm ayarladım. Şu an bu şekilde cıvataları sıkacağım. Bir hepsinin bir boşluğunu alacağım ilk önce. Cıvatalarını sıkıyorum. Bunları en son 12 Nm'ye sıkacağım. Tamam. Ve son şu kaldı. Tekrar bir üstünden geçeceğim. Tamam. Evet, kayışımız da şu an gerildi. Şu an gayet güzel. Torklama işlemini bitirdim. Dediğim gibi 12 Nm'ye sıktım. Şimdi toparlama işlemine geçiyoruz. Hortumları takacağım. Şu kapağı takacağım. Hortumları buraya girecek. Buraya. Buraya yapacağız. Şu klipsi buraya. Bu arkaya. Ha, tamam mı? Tamam. Tamam, şimdi kelepçelerini yerlerine oturtacağız. Hepsi tamam olacak. Montaj işlemlerini bitirdik. Bir basınç testini alacağız. Şimdi başka bir yerden bir kaçak var mı ona bakacağız. Tamam. Şu an tam 10 psi'da. Şu an bekliyoruz. Evet, 2 dakika falan bekledik. Şu an hiçbir oynama yok. Sistemde bir kaçağımız yok. Şimdi antifrizi koyacağız. Çalıştıracağız. İlk kaloriferi sıcak konuma alacağız. Hava kalmasın diye. Bir kapak açık şekilde bir 5-6 dakika çalıştıracağız. Hava alma işlemlerini yapıyoruz. Antifriz ekliyorum. Şimdi bu dönüş depoya gelen küçük bir hortum var. Buradan tamamen su gelene kadar bu işlemi tekrarlayacağız. Evet, şu an
Ara ara gelmeye başladı. Ara ara geliyor. Tamamen su gelmeye başladığı zaman havası atılmış oluyor.